Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Adam da sigara. Evet, ekibi gene topladım. Alp'cim, Reis'cim, Fazıl'cım hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Evet, bugün son yıllarda çıkan en garip filmlerden biri olan 28 yıl sonra ve onun serisini konuşacağız. Hepimiz de izlediğimiz için ya da daha doğrusu ben zorla izlettirdiğim için bütün ekibi topladım. Dedim neden özel bir video çekmeyelim. Evet, ben açılış monoloğuyla girişim yapayım. Dünyaya agresyon virüsü sararsa ne olur sorusunu cevaplamaya çalışan 28 serisi maalesef dünyaya ne olur kısmından uzaklaşıp herhangi bir karaktere ne olur kısmında sorulara yanıt arayan bir seri olmuş bencesi. Böyle bir tane karaktere konsantre oluyor. Birinde işte 2 tane immün çocuğa, birinde John Wick'in Skeletor haline, öbüründe de gölgesinde serinlediğimiz Alpha ve 12 yaşında bir çocuk nezdinde bize senaryo anlatan 3 iş olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 28 yılla ilgili tek tek görüşlerinizi almak istiyorum. İlk kim başlamak ister? Bence 28 yıl sonra filminde çekilmesine, yani filmi çekebilirsin eyvallah ama 28 serisine koymana gerek yok bu filmi diye düşünüyorum ben. Çünkü seriyle hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani öfke virüsüyle ilgili herhangi bir şey yok ortada. Bir tane Alfa var ve Alfa'nınki var. Ve ondan kaçan kanserli anneli oğlu var. Film bu kadar. Abi onunla ilgili ben şunu diyeyim. Bence bu tür apokaliptik filmlerde kişisel hikayeler önemli. Kesinlikle yani. Hani onları değerli yapan şey bunlar. Yoksa zombi görmüşüz bilmem ne falan. Yani şu ana kadar bir sürü tasarım gördük zaten. Hani özgün olması için bu tarz şeyler şart. Ama dediğin gibi abi hani 28 yıl sonra title adında çıkmasına gerek yoktu. Çünkü biz o etkiyi görmüyoruz aslında. Hiç alakası yok hatta yani. O benim ilk izlediğim filmdi seride. Hani o yüzden bana daha ilginç geldi. Hani direkt sonundan dalınca daha farklı geldi. O yüzden sana katılıyorum o konuda. Ben mesela bir tık daha şey olarak size göre hani böyle aman aman bir puanım yüksek değil ama size göre bir tık daha beğendim. Ben sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Apokaliptik dünyada evet o bu 28 serisine veya bu öfke şeylerine, virüsüne hani hiç değinmiyor. Çok ayrı ayrı hikayeler anlatıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla bu film bir üçleme olacak. Bir üçleme olacak. Evet, sana Ve bir üçleme yapacaklarmış. ne onun adı kendi içinde daha çok anlatabileceği tonla şey var ve zaten filmin başında belki geçmişe giderek şey yapıyoruz. En azından evrene modern bir şekilde girme açısından iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla ucu açık bıraktığı şey var ama bunları biraz daha sonraki filmlerde daha detaylı anlatabileceğini düşünüyorum. Ta 3. filmde bu kadar yeni şeylerle baş başa bırakırken daha iyi açıklaması gerekiyor muydu aynı evrende? Evet, tabii ki de. Dediğim gibi bu bende inanılmaz bir eksi olmadı. Benim mesela aynı şekilde bir tık daha 2. filmde eksik gördüğüm şeyler var teknik açıdan o da. Onun dışında hani 3. filmde böyle diyebileceğim sadece böyle saçma kararlar, senaryoda birkaç saçma karar sinirimi bozdu. Onun dışında pek fazla böyle diyebileceğim bir şey yok. 28 yıl sonranın bence hepinizin dediği şeylere belli başlı şeylere katılıyorum. Bence en yanlış yaptığı şey filmin ana karakteri dışında yan karakterlerin hiçbir özelliğinin olmaması. O doktor karakterinin mesela gidiyorlar iyi bir insanmış. Tamam. Bir tane Erik geliyor. İsveçli, Avrupalı adam niye ben buraya düştüm ki falan sorguluyor derken adam bir anda kafası kopuyor. Hiç adamla empati kuramıyorsun. Onun dışında hamile bir zombi görüyoruz. Çok iyi konsept. Ulan içinden çıkan bebek acaba ne olacak? İkinci filmdeki gibi immün bir şeyler mi olacak falan derken o bebekle ilgili hiçbir şey görmüyoruz. Sonra bir ada görüyoruz. Bütün bir ada var. Bir halk var orada yaşıyorlar. Bunlar oradan gidip odun kesiyorlar. Kaynaklarını zombilerin olduğu yerlerden sağlamaya çalışıyorlar ve kendilerine bir dünya, yani evren kurmuşlar orada. Ki Ya bunu da tam bu arada. Ya karantinadalar da ya bunu da çok böyle derinlemesine işlemiyor film yani. Bir küçük çocuğun cesurluğunu anlatmaya çalışıyor bize. Ki bence o fena bir fikir değil. Alp'in dediği gibi ne kadar bu tip şeylerde ben özelleşme noktasında bir tık daha genel kısmını da anlatmasını istiyorum. İşte evrenin durumu, İngiltere neden karantinada, diğer dünyanın İngiltere'ye karşı bakış açısı ne olabilir falan bunları da görmek isterdim. Ama şu noktada göremedik tabii ki. Bence dediğim gibi en büyük eksiklik yani parça parça düşündüğünde çok enteresan Alp'in dediği gibi çekimler var. Acayip enteresan çekimler var. Alfa'nın kesme sahneleri işte titriyor kamera bilmem ne glitch oluyor falan çok garip şeyler var. Ama filmi bütünen düşündüğünde hiçbir şey yapmıyor. Yani bizi herhangi bir şeye hazırlamıyor. O sondaki 5 dakikalık shit show ninjalar hariç o shit show yani onun amına koyayım. Power Onları Rangers abi direkt ya. Power Rangers harbiden. Oradaki müzik Yani falan onlar, ya o direkt kasıtlı ya o. Abi o shit show ya gerçekten hiç denecek bir kelime yok ona yani. Onun dışında yani ilk 10 dakikadaki o papaz çocuğu falan sondaki shit show'a bağlanması yani kafayı yedirtti bana. Acayip salakçaydı finali bence filmin. Onun dışında konsept çok iyi. 28 yıl sonra karantina olması falan her şey çok iyi ama filme bütünen baktığımda ben bir vasatlık görüyorum yani. Benim detaylı görüşüm bu. Bir şey sorabilir miyim? Sizce mesela atıyorum bu filmi hani ya da bu evreni ilk kez izleyecek biri için hani bu filmi izlediğinde diğer filmleri hani bundan önce
önce çekilmiş filmleri izlemeye bir gerek veya ihtiyaç duyar mı? Yok. Bence tam olarak o mantıkla çekilmiş bir film. Evreni hani sanki bundan önceki filmler yokmuş da bu filme giriş yapıyormuş hani. Çünkü diğer filmler eski. İlk defa izleyecek bir insan ki bu üçleme olacak. Bununla giriş yapsa problem olmaz kafasında çekmişler. Şimdi biz bir üçüncü film olarak izlediğimiz için bunu bize evet hani ya bir şey katmıyor, bir şey geliştirmiyor. Hani bizim gözümüzde bir gelişim yok senaryo gibi görüyoruz ama bunu ilk defa izlemiş olarak izleyecekler kafasında çektiklerini düşünüyorum biraz da. Abi valla o zaman şöyle diyeyim. Ben aslında o tarz bir seyirci oldum ister istemeden. Ve kesinlikle eksik abi. Yani onu diyebilirim. Merak ettirdim, kesinlikle merak ettirdi abi. Neden merak ettirdi? Özellikle çekimleri yüzünden. Yani direkt film başladı. Zaten Olçar'la da hep konuşuyorduk haberleri anlatırken. İşte iPhone'la çekilecek. O direkt bende zaten bir merak uyandırmıştı. Hani film ne kadar farklı gözükecek. Film başladığında direkt tarzını belli ediyor zaten. Direkt zaten yönetmenin çok çok karakteristik bir tarzı var kesinlikle. O ani geçişler bilmem neler, o kirkemler işte böyle tıt tıt etmesi, ne bileyim bana o şeyi falan andırdı mesela. O Matrix'te falan şey vardı ya, o zaman onun bir adı vardı. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum ama dediğin şeyi Ama anladım. anladınız o şeylerde, o slow motion çekimlerde. Şunu ekleyebilirim. Burada Alp devam etmeden çok kısa. İlk filmin yazarı Alex Garland, yönetmeni Danny Boyle. Üçüncü filmin de yönetmeni Danny Boyle ve yazarı Alex Garland. Yalnız ikinci filmin Fresnadillo mu ne öyle bir adam çekip yönetiyor. Aynı zamanda screenplay'de 3 kişi paylaşıyor Weeks Later'da. Bunu da söyleyeyim yani. Bence birinci filmle daha ilgili ikinci film. Üçüncü film Fazlı'nın dediği gibi çok ayrı bir noktada. Bunu da ekleyeyim buraya. Alp devam edebilirsin. Pardon. Abi ben şey sormak istiyorum. Bunu Olçar'la paylaşmıştım videodan önce. Ben sinemaya 2 tane arkadaşımla gittim. Çok fazla güldüler, tamam mı? Şimdi neden güldüler? Şimdi çekimler çok ilginç ya. Ya normal bir izleyiciye göre çok ilginç. Çok ani katlar giriyor. İşte soundtrack'lerin kullanımı çok ilginç ki soundtrack'lerin kendisi de çok ilginç aslında. Evet, Bu film garip, bayağı özelinde. garip. Böyle distorted müzikler var. İşte garip oynamışlar yani. Güzeldi bence. Aynen, güzel kesinlikle ama çok farklı yani. Hani düz bir izleyici için Garip yani. çok garip Bayağı yani. garip. Ve çok fazla güldüler mesela. Çok absürt geldi çoğu sahne. Mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz abi? Hiç Biri film iki izlemeyen izlemişler biri. miydi? Hayır abi, Ha. yok ya, sinemayla Ya o zaman alakası çok olmayan. normal ya. Çünkü bence bu filmde hani Fazlı'nın da dediği gibi diğerlerini izlemeden de üçleme şeklinde izlenebilecek bir şekilde yapmaya çalışmışlar ama 1 ve 2'nin de altyapısını kullanarak tembelliğe kaçmışlar bence. O yüzden 1 ve 2 izlemeyen birine çok saçma gelir bu film. Bu yoruma biraz katılırım. Neden? Çünkü Ben de katılıyorum. hani bu mantıkla düşündüğünde hani ilk filmde dünyayı biraz daha açmak, açıklamak daha önemli geliyor böyle bir durum. Bu Evet. sefer de senaryonun eksik olduğunu kanaat getiriyoruz. Neden? Çünkü abi tamam, madem insanlar buna sıfırdan birinci film olarak başlayacaksa senin insanları içine attığın dünyayı kesinlikle daha iyi açıklaman lazım. Yoksa hani bir anda bu kadar aksiyon pornosunun içine atarsan bir insana şey yapar. Çok doğru. Çok doğru kelime. İnsan Yine bir afallar. kullandı ya. Yine kullandı. İlk, Evet. ama ilk kesilmeyecek hali. İlk defa kesilmeyecek. Yani İnsan dediğiniz bir şeylere afallar. %90 katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Ama bence sıfırdan bir insanın bu filme gitmesi de hani absürtlüğünden ziyade film eksik hissettirdi bana. Yani Evet. hani annesi bir anda bir düzeliyor gibi oluyor, bir deliriyor Evet. gibi oluyor falan. Ya kadının kanser olduğunu bize bir hissettirebilirlerdi yani. Bir anda doktor diyor ki kanser abi, ölüyor falan. Yani hani o an böyle şey oldum yani. Öldürüyor yani falan Evet. oldum. Kadın öldü böyle. Aslında çok duygusal bir sahne, işte kafatasını alıyor en üste koyuyor. Ulan insan ağlayacak falan. 5 dakika sonra ninjalar geliyor. Bize katılmak ister misin Ben falan biraz- yapıyor. Yani şimdi filme sıçmış yani. Birazcık bu son 5 dakikanın önemi diye de ekleyebilirim bu noktayı. Şimdi oraya bağlayacağım Fazıl'ın sözünden sonra. Birinci ve ikinci filmin sonunda da aynı hatalar var. Film ilk 3 filminde bak. Tam ortasında filmi durdurduğumda, su molası verdiğimde 3 filmde çok iyi. Abi ne kadar falan. Abi ikinci yarılara bir başladım. Abi evet, hepsinde Bir tanesi- kronik bir hata bu. Hepsinde öyle, Kesinlikle evet. hepsinde Abi- öyle abi. Bir tanesinde Amerika her yeri bombalıyor. Random bam 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 bombalıyor. Jeremy Renner'ı ateş ediyorlar falan. İlk filmde bir anda 10 tane azgının içine düşüyoruz. Ben onlara kız sözü verdim Ki de. konsept olarak güzel aslında. Ama çok Kesinlikle kötü güzel aga ama yani. sunum Deli çok kötü ilginç yani. abi. Abi o işte yönetmenlikle alakalı bir şey. Yani sahnelerin arada- nasıl çekildiğiyle alakalı. İlk filmle o noktada şeyde benzer üçüncü film. Çünkü ilk filmde de başlangıç Cillian Murphy'nin Dehre'yi görüyoruz. Sırf Dehre'sini gördüğümüz insan yakışıklı olduğu için ilk filmde de görmedik diyemeyiz yani. Yanlış mıyım? Hani şimdi siz Abi normal Abi şimdi- standartlar içindeydi. O yüzden sıkıntı Hayır yaşatmadı. bak, ben şimdi burada konuşmak istemiyorum da ilk filmde gördüğünde unutuyorsun. Üçüncü Yani. filmde gördüğün şey. Ya sen Jason merak etmez Momoa misin? geliyor abi direkt Hayır, böyle. hayır sen Jason merak ama etmez önündeydi misin? lan. Bu Virüs onlarda steroid etkisi yarattığı için öyle olduğunu söylüyorlar. ya mesela bak Bu hemen kadar. nasıl çıkmış, anladın mı? Okumama rağmen şey yaptım. Evet, Şaka- konu çok dağıldı. Dalga muhabbetine geldi.
Bu arada siz mesela 3. filmdeki çocuğu o çok salak. Orada da çok ayarsız. Abi orada da çok Adı senaryo Ferenge şeyi var işte. Anasını satayım, annesinin dışarı bir çıkıyor, çocuk orada Havka'ya dönüşüyor. Her yaptığını sokuyor falan. Ananın gözü kanka 15 dakikada mı öğrendin ok atmayı yani? Yani evet. Orada bir özgüven geliyor falan, yapmayın be bro. Biraz özenin şu şey yazarken. Nereden geliyor? Öbüründe de öleceksin yani yoksa vuramazsın. Benim bu Aynen arada değil mi? Bari ilkinde falan da biraz fazla tuttursaydı. Çocuğa olan eğitimli falan deseydik. Evet. 0 kili var çocuğun ilk babasıyla çıktığında. Sonra annesiyle çıktığında çat çut değişiyor falan. Orası da biraz böyle lame'di yani. benim bu arada 3. filmi biraz daha beğenmemin sebebi doktor sahneleri olsun falan. Bence teknik anlamda çok başarılı. Ya Hani- abi ayrı ayrı bakınca zaten çok güzel şeyler var. Aynen. Evet, Bu ben üç de film öyle içinde düşünüyorum bu arada. geçerli. Ama Ya bütüne ben- tutturduğunda çöküyor işte. Hani ben 2. filme göre beğenmemin sebebi o. Çünkü ben 2. filmin başında benim bir midem bulandı. Bence 2. filmin başındaki çekimler rezalet. Ya Hani- ikinci film başındaki çekimler direkt ilkteki çekimleri böyle replika etmek için zaten. Aynen. Bir Çok yerden benziyor. sonra onlar azalıyor çünkü. Bayağı midemi bulandırdı onlar benim. Bak aklımdan hala çıkmıyor. Şunu soracaktım abi az önce. Mesela ilk filmi çektiler 20 yıl sonra. Para mevzusunu kenara bırakırsak. Neden böyle bir film çekmek istediler abi? Çünkü ilk filmde bir dertleri var nispeten. Bir hani ana fikir var. Birkaç tane tema var işte. İkinci filmde de bir dertleri var bence. Hayır aynı yazarlar Bence. olduğu için söylüyorum. İkinci filmde de Ha, var zaten pardon. de hani neden geri döndüler? Böyle bir Kanka, senaryo yazdılar. Buradaki ana tema neydi yani? Bence şu Abi bunu biz seninle her fıtıkta konuşuyoruz. Yani şu ara dikkat edersen her şeyin sequel'i geliyor. Yani işte Social Network geliyor, Once Upon a Time geliyor ki bunlar böyle en devam etmeyecek filmler. Bence öyle bir sinemada öyle bir noktaya geldik. Ama aynı Yani adamlar döndü. O yüzden soruyorum. Bir ikisi Ay öyle bir şey yok. bence şu. bilmiyorum Bence yani. şu hani kendileri yazdıkları kurdukları bir dünyayı hani şimdi tek filmde bıraktılar ve bu hani bir dünya kurdukları için bunun anlatılabilir çeşitliliği olabilir bir şey olduğunu farkına vardılar ve bunu hani bence üçleme yapmalarının mantığı da bu. Hani bizim bunu daha detaylı ve daha geniş anlatmamız gerek mantığında devam edecekler. Hani o yüzden şimdi normalde biz ilk filmde bir şey izledik. İkinci filmde hiçbir hikayenin devamı değildi. Hani bambaşka bir. Üçüncü filmde de aynı şekilde. Ama şimdi üçüncü filmde neyi biliyoruz? Bunun devamı gelecek. O yüzden hani şu an elindeki kalan 2 filmle yapacağı 2 filmle bu dünyanın içini, bu dünyayı daha geniş anlatabilir. Ondan kaynaklı bence. Biz zamanında bir şey kurduk. Hadi bunu şimdi modern şartlarla devam ettirelim, büyütelim mantığında bence biraz daha. Keşke bir 5 yıl daha bekleseler tamam. Değil mi? Daha anlamlı olurdu. 23 yıl beklemişiz zaten. Bir 5 5 yıl yıl daha daha bekle tam bekler olsun. aynen. Üçlemenin devamındaki 4. filmde yönetmen Danny Boyle olmayacak. Yazar gene Alex Garland, yönetmen farklı. Bunu söyleyeyim. IMDb'de öyle yazıyor yani. 28 yıl sonra filmin başı inanılmaz gerici başlıyor. Gerçekten bence orası iyi çekimler var orada bayağı. Kızıl Evet, ötesi ben de falan katılıyorum. kullanmışlar. Bayağı hoştu orası. Annesiyle bir yerde, annesi uyuyor ben nöbet tutacağım diyor çocuk. Sonra bir tane alçak yavaşlardan biri geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Çocuğa tam yiyecek hani bağcığını yemeye başladı çocuğun. Annesi kalkıp bir anda onu yerden yere vuruyor ve bunun neden oluyor? Ve onu bir Bence twist onu- şeklinde sunuyor abi. Evet neden Onu oluyor ben bu? de çok Mesela anlamsız bulmuştum. Bence onun sebebi şu bu arada. Ne onun adı? Hani biz o ana kadar bizim karakter başta mesela çok lame'di. Hani ilk defa dışarı çıkıyor. Ondan sonra bir anda inanılmaz bir özgüven patlamasıyla Hitman'a dönüşüyor ya. Tak 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 yapıyor falan işte şey dedi Hafka örneği verdi ya. Aslında bunun çok boş olduğunu çok hani şu an nöbeti bile bir boku beceremediğini anlatabilmek için yapıyor bence gerçek. Hani ben gerçekten bence bunun motivasyonu bu. Hani annesini korumak için bir nöbet tutması lazım. Onda da gerizekalı uyuyakalıyor. Koruyacağı kanser annesi geliyor çocuğu koruyor hani. Öyle bir gerizekalılıkla. Hani çocuğun kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Çocuğun tamamen Onun orada- annesiyle alakalı. ben Kanserli orada kadın nasıl anne kalkıp içgüdüsü- dövüyor? Anne içgüdüsünden dolayı işte hikayeye birazcık daha duygusallık katalım noktasında olduğunu düşünüyorum da bu Kanka, gene bayağı geçmiyor duygusal ki kadın. 10 izleyici. dakika kilitlendim nasıl oldu bu diye. Ben de öyle oldum. Hatta kafamda kurdum başka yerlere mi gidecek falan filan. Ama Abi bir ben şey Erik olmadı. mevzusunda da öyle Kadın alfa mı düşündüm. olacak? Oğlum Erik mevzusu da öyle. Adam geliyor işte ben askerim kurtulmam lazım falan. Sıkarım ha falan diyor. Sonra bir anda duygusal oluyor. Hadi devam edelim falan diyor. Böyle Heidi ile çimenlerde yürüyüş anasını satayım. Yani belli bir noktada film çok kopuyor böyle. Ara ara Ben- şalter atmış filmde. Ya Senaryo bence biraz- yazarken böyle. Evet mantıksız geliyor ama bence biraz şeyleri var. O adam normalde karantina bölgesinde olmayan bir insan, asker. Normalde orada yaşamıyor ama hayatı bir şekilde asker olması gerekiyor ve orada bir anda bir baskında bütün ekibi kaybediyor ve orada kalmak zorunda olduğunu ve hani orada gördüğü normal insanlardan hani ilk gördüğü normal insanın yanında durması gerekiyor. Bence kesinlikle bunun psikolojisiyle bir anda o
o duygusal dediğin noktada bu kesinlikle. Ya çünkü şu orada gördüğü ilk zaten orada yaşamış normal insanı öldürse orası hakkında en ufak bir fikri olmayacak belki. Filmde tek alfa olmasının da çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bir tane alfayı öldürebilirlerdi mesela. 3-4 kişi böyle bir araya gelip çok zorlanarak bir tane alfayı feda Birini edebilirlerdi. öldürmediler mi Sonra zaten başka ya? bir... Birini öldürüyorlar. Ya ama yani o da ne bileyim böyle istediğim seviyede değildi ya. Ne bileyim bir şeyler eksikti filmde gerçekten. Ya, Ve süresi azdı bence. Süresinden Az değil da abi. abi. Filmin derdi yetersiz. Yani Hayır o gönderme yaptı ya. Süresini biraz daha arttırıp Benim 10 dakika hissettim. eklemeleri var ya doğru ona. doğru. 28 dakika daha değil mi abi? Aynen. Aga ben buna da eklerim. En az 20 dakika eklenir buna. Anasını bir flashback atarsın, bir Samson'ın dikine flashback atarsın, Oğlum, bir şeyler atarsın yani. Çok Pardon. şeydi ya. Taylor Divanlarına. mesela babası çok kopuktu abi bir süre Abi sonra babası hikayede. mesela niye saldı bunları abi? Ama babası niye bir anda adam şey oldu, azgına dönüşüyor Oğlum Ya bak, falan onu falan anlarım. diyor. Bir Hayır anda onu orada anlarım abi. pompaya O gidiyor güzel falan. bir Olabilir. bence o güzel bir tavır Aynen. bu arada. Bence Çocuğun de. karakter gelişimi için bayağı önemliydi o. Ama sonra çocuğu Ama- da salıyor ve adamı hiç görmüyoruz bir Evet. daha. Bir görelim yani, bir aramaya çıksın abi adam ya. Umurunda Abi değil işte mi ya? dandikti yani. Senaryoda bir dandiklik vardı böyle. Evet, Fazlın var. dediği gibi filmi ayakta tutan hem Alp'in hem Fazlın dediği gibi teknikti abi. Çok iyi tekniği film. Evet, Çok iyi çekilmiş. Özellikle doktor sahnelerini kurdukları ortam olsun. Büyük ihtimalle insanların hani kapatmadan biz zaten izleyecektik ama insanların dijital platformda izledikten sonra kapatmadan devam etmelerinin bir sebebi de merak unsuru. Ve hani o meraklarını tatmin edecek bir görselle karşılaşmaları. Hani Hı hı. bir yangın var, o var, bu var. Ondan sonra bir anda filmin konseptinden çok farklı bir şekilde kuru kafalardan oluşmuş bir heykeller. Ondan sonra işte kendini sarıya boyamış bir doktor. Orada biraz benim hype'ım düştü. Mesela çok farklı bir şey göreceğim gibisinden. Hani o doktorla karşılaştığımda çok farklı bir şey göreceğim havasına kapılmıştım. İşte Hani yine yarısından ama- sonra abi o da. Aynen Ya evet. aynen. İkisinde Ve aynı. sonra bir anda çok default bir işte göğsünün altını kontrol ederek kitle fark ediyor falan. Ha bu şöyle çok normal. Orada 28 yıl geçmiş bu virüsten ve orada gördüğümüz anne baba 28 yıl önce bir çocuk. Hani onlar da kanserin ne olduğunu belki bilmiyor olabilir. O adam daha yaşlı. Dediğim gibi o teknik açı ve merak unsuru insanları daha içinde tuttu bence. İlk iki filme geçmeden herkesin sırayla puanını alayım. Ben 6 veriyorum. Ben 5 veriyorum. O da ya. Ben 5 kadar da düşük değil. Evet abi bak senaryoda çok fazla hata var ama bence sırf yani o çekimleri için ve hani Ben de ondan nasıl 6 desem, veriyorum zaten. Tam 4 puan oradan verdim. Bak bence birinci kısım gayet hani ortalamanın böyle bir tık üstü, o da hani tekniğiyle olsun, uyandırdığı merak olsun. Kesinlikle bir tık daha ortalamanın üstü olacağını düşünüyorum ben. O yüzden ben de 6 veriyorum abi. Farklı bir şey izlediğim için en azından mutlu ayrıldım yani sinemadan. Benim puanım 7. Bu da kesinlikle şeyin çok ortamının, temasının farklı hissettirmesinden kaynaklı. O dediğim gibi doktor sahnesinin. Bence kesinlikle filmin de ana kopuş noktası biraz daha orası. Hani kullandığı işte hatta hani ben kullandığı metaforları, kullandığı şeyleri bile çok beğendim doktorun sözlerini. Abi o çok Ee, küçük bir kısım ama filmde. Yani bu işte Alp'in benim reisin senin de daha söylediğin eksikliği gidermiyor. Ben de zaten diyorum. Abi film böyle ayrı ayrı düşündüğünde bazı sahneler aklımdan çıkmıyor. Çok iyi çekim. Ulan dedim mesela bir iki sahne vardı şimdi tam hatırlamıyorum. İzlerken falan şey dedim. Ulan bunu nasıl çekti acaba falan dedim. Çoğu filmde bunu demem mesela. İzlerim biter film yani. Dedim ulan bunu ne kadar iyi çekmişler, ne kadar iyi düşünmüşler. Ama abi sen bu kadar iyi teknik, bu kadar iyi prodüksiyon kurduğun bir şeyin içine böyle bir senaryo atınca böyle her şey var, hiçbir şey yok ama. Böyle hani evet. ufak Ya ufak ona atmışlar. katılıyorum. Hani Tam bir yere gitmedi film. Belki bir sonraki film Power Rangers bir farklı şey getirir ve güzel bir senaryo ortaya çıkar. Belki 7-8'lik bir film izleyebiliriz. Bilmiyorum yani. ya ben bu arada şunları ekleyeyim. Hani benim size göre bir tık daha şey vermemin sebebi, ben o sahnelerde hani kendimi o kadar hype'ladım ki güzel bir film izliyorum şu an dedirtti bana hani genel olarak. O yüzden ondan kaynaklı biraz daha. Hani çünkü o sahneleri harbiden beğendim. Ve bence şunu şey yaptık son sahneyle. Bence bu dünyayı o kadar da böyle inanılmaz ciddiye aldığımız karanlık şey izlemeyeceğiz zaten. Devamı Bundan öyle önce- olacak gibi. Hani bundan önce biraz daha hani ciddi kafadaydı. Hani evet espriler, makaralar dönüyordu ama biraz daha üçlemenin ne kafada devam edeceğini kesinlikle hani belirtmiş oldu. Aksiyon, full dram değil. Bu şekilde işte sikkoluklar da attık içine. Mantığında devam edecek. Var mı eklemek isteyen abi? Abi ben çok kısa Yoksa bir şey soracağım. Zombi diyorum artık. Abi bunlar nasıl hayatta kaldılar? Bunlar sonuçta açlıktan ölüyor ikinci filmde 5 hafta sonra.
sonra. Evet. Evet Bu abi, açıklanıyor mu bu işlenmiyor. filmde? Ben kaçırmış olabilirim. Açıklanmıyor. Yok Bu abi, arada işte bir böyle yerde çok bir fazla şeyler cam açıklıyorlar da. sıkıntıları vardı. Hani bir yerde bir şeyler açıkladıklarını hatırlıyorum. Hani bu Başta şey mi İngiltere'nin bahsediyor? Anlat abi, İngiltere'nin pardon. işte karantinada kaldığının bir açıkladıkları bir sekans var. Tam olarak ne dediklerini hatırlamıyorum ben de. Dünyanın bundan biraz daha kurtulduğunu ve hani İngiltere'de bundan kaçılamadığını, ondan kaynaklı orada devam ettiğini açıkladıkları bir sekans olduğunu hatırlıyorum. Evet, öyle bir şey var ama bu açıklandığını hatırlamıyorum ben işte. Ya zaten birinci film aslında devam filmi olduğunu hissettiriyor. Mesela birinci film ilk bıraktığımız yerde ne diyor mesela bize? Abi yaşanılabilen yerler var hala. İşte belli bölge, köylerde falan yaşanılabiliyor gibi bitiyor. Birinci filmde işte uçağı sallıyorlar falan filan. İkinci filmde de İngiltere'yi birazcık kurtarmış oluyorlar. Hani her şey daha olumlu gitmiş oluyor. İyi bir senaryodayken. İki tane çocuk lavuğun bir de böyle birazcık immün mevzusunun zorlanmasıyla beraber İngiltere tekrar boka sarıyor zaten. Ondan sonra üçüncü filmde bu İngiltere'nin asla kurtarılamadığını ve bu işte geri kalan insanların da orada virüs kaptığını devam ettirmiş oluyor. Tek sıkıntı bunu abi bize yazılarla zaten son zamanlarda işte Superman'de yaptı, bunu Fantastic Dörtlü'de yaptı, başka filmlerde yaptı. Belli bir şeyin devam filmlerinde abi olayı bize anlatmak yerine artık bir ekran geçiyor, işte İngiltere işte 28 yıl önce bir virüs geldi, işte bilmem ne oldu, şu anda karantinadayız. Abi bu bizde bir etkileyicilik yaratmıyor. Yani Ya izlediğin akıldan zaman çıkması çok kolay. tamam diyorsun da yani mesela ikinci filmde Amerika gerçekten canlı canlı, o konuda ikinci film bence ikinci filmin yaptığı şeylerden biri o. İkinci film çok cani ve gerçekçi. Bam gün bombalıyorlar abi. Bir virüs var ve bizim ülkemize, Avrupa'ya gidebilir bu. Gitmesin, vurun. Çat çut herkesi Evet. yakıp vuruyorlar mesela. Sokakları yaktıkları böyle ufak mini sekanslar var. Bunlar çok güzel detaylar. Ama mesela onun sonunda da ne immün mevzusu bağlanıyor ne o ısırılan çocuk bir şey bağlanıyor. Ben hatta üçüncü filmin bir yerinde diye düşündüm. Bu ikinci filmde ısırılan çocuk helikoptere bindi ya. Acaba Samson o mu oldu? Yani belki ümmün bir insan ısırıldığında alfa oluyor. O çocukta öyle bir etki yaratacak. Mesela bu güzel bir bağlantı olabilirdi. Güzel bir fikir olabilirdi. Ama bunu da açıklamıyor film. Yani Fazıl'ın dediği gibi biz belli şeyleri çok da ciddiye almayalım. Böyle bir virüs var. İnsanlar bununla mücadele ediyor kafasında izleyelim diye bu seviyede yapmışlar filmi. Ya Bence bu yanlış. bence kesinlikle dünyadan daha çok içerik çıkartılabilir ama bunu da çok ciddiye alınmasın noktasındalar. Hani biz bir konsept oluşturduk. Hani özgün de bir konsept ki türü başlatan, belki de en başında bir türü başlatan bir film serisi. Neredeyse Hani öyle. aynen ve bunu nasıl bir şekilde devam ettirebiliriz mantığında kesinlikle gitmişler. İnsanları sıkmadan, çok detaya boğmadan bu şekilde devam etmişler bence. Yani kesinlikle bu. İlk filmle ikinci filmin üçüncü filmden iyi yaptığı tek şey konu bütün. Yani en azından birden fazla öge yok. Tamam, mesela birinci film işte 3-4 kişi yola çıkıyorlar. Zombilerden kaçıyorlar. Çok basit. İşte adam komadan uyanıyor. Ailesini görüyor. Ve ilk filmin bence aralarındaki en iyi film ilk film. İlk filmin en iyi yaptığı şey abi ilk film duygusal. Gerçekten izlerken belli noktalarda Frank'in öldüğü sahnede, Frank da adamın adı herhalde, Evet. hatırlamıyorum şimdi. Evet. Frank'in öldüğü sahne olsun, bilmem ne olsun, o kızlara bir şey olacak korkusuyla olsun. İlk film duygusal bir film. Gerçekten izlerken en azından duyguyu verebiliyor. Az önce de söylediğim gibi, kendimi tekrar etmek istemiyorum. İlk filmin sonunda bir anda adamın John Wick olması, herkesi kesip kaçmaları. İkinci filmin de sonunda bir anda bir metroda saçma sapan bir koşturma sahnesi. Alev geliyor her yerden, bunlar ölmüyor falan yani. Nasıl, daha fiziğe aykırı zaten. Bu tip böyle dandik, işte sonunu açık bırakalım, işte devam edebilir kafası bence filmleri bu üçleme arasında çok düşürüyor. 3 filmin de son 5 dakikası kötü bence. Gerçekten Bence çok kötü. kafasındalar bu arada. Hani onu hemen ekleyeyim. Mesela birinci filmi yaptıklarını bitirdiklerinde bu şekilde bir geri dönüş alacağını belki beklemiyorlardı. Sonra Zaten hani abi pardon abi lafını böldüm, bir şey ekleyeyim hemen. Ona ben baktım. Abi ilk filmin sonu için bütçe kalmamış bile. Stüdyodan sonra rica etmişler. Normalde aynen. Sonu şeyde bitiyormuş abi. Bu kız arabayla giriyor ya şeye. Kırmızı elbiseli küçük kız. Evet. Oradan sonra abi çok kısa bir sekans varmış. Oradan sonra bitiyormuş abi. Bunların hani kurtulduk eyyo sahnesi yokmuş. Aynen abi. Oraları sonradan çekmişler. Hatta şöyle öyle ya 3 ya 4 sahne var abi. Seyircilere izletmişler. En çok beğendiklerini seyircilerin feedbackine göre koymuşlar abi. bence birinci filmde de birinci filmde de ikinci filmde de yazılma mantığında biz bunu devam ettiririz yok. Üçüncü filme başladığımızda da hani bunun problemini çekiyoruz. Birinci filmde de ikinci filmi çekeriz kafası yok. İkinci filminde de biz bunu 28 yıl sonrasını çekeriz mantığı yok ve bunu bağlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden bence problem burada başlıyor. Üçüncü filmde şu an mesela bir tık daha hani devam edebilecek bir şey izleyeceğiz. Bu kötü olabilir, biraz kötü bağlamış olabilirler belki. Şu an hani bir şeyin devamını izleyeceğiz, bir merak unsuru var. Hani 1'de ve 2'de bu şekilde bitmiyor kesinlikle.
Ya merak unsuru konusunda haklısın ama abi kesinlikle elde materyali var yani world building açısından. Kesinlikle ben de katılıyorum. Evet, kesinlikle. Ya kesinlikle devam ettirilebilir yapıdalar abi. Hatta Ya bunu ikinci fark film et- gayet iyi anlatıyor bence dünyanın durumunu. Evet bence de. Bence de ikinci film o konuda iyi, fena değil. Bu da Özellikle en büyük ilk hata yarım 3. saati filmin. Evet. aynen o devam ettirmiyor direkt. Doğru diyorsunuz. Gerçi Hı bana hı. katılıyor muyuz diyorsunuz? Evet, Alp ve Reis'in de bir ilk iki filmiyle ilgili genel fikrini alayım. Hanginiz başlamak ister? Abi ilk filmin de çekimleri çok güzel abi. Çok orijinal kesinlikle. Bir tek film çok şey gözüküyor. Nasıl desem found footage gibi gözüküyor abi. Kullandıkları kameraya baktım. O kameradan dolayı. Evet abi. Yani inanılmaz puslu gözüküyor. Ben Böyle ekranı bayağı bildiğin sildim abi böyle demiştim bir ya el sana. kamerasıyla çekmişler abi. Böyle üstüne kamerası Evet. falan var. Böyle $1000'lık bir Nikon'la mı ne çekmişler abi. Onun dışında filmin açılış sahnesine geleyim abi ilk filmin. Bence İyi ki daha kaliteli bir şeyle çekmemişler. Ben Cillian Murphy'nin Dehre'yi daha kaliteli göremezdim. abi ilk filmin açılış sahnesini bence bir konuşalım. Şimdi orada virüs nasıl çıkıyor sizce? Hani bir komplikasyon mu oluyor maymunlarda yoksa o hani video izletiyorlar ya maymuna. Hı hı. Mesela ondan dolayı mı çıkıyor yoksa? Yani mutasyona uğruyor muhtemelen. Videoları Bence de izlete mutasyon izlete. oluyor. Ben Değil mi? Direkt bu çok net Evet. veriyor bunu. Hani başka Aynen. ekstra bir yorumunuz var mı sizce? Ya bence Benim de bir yok hani açıkçası. şöyle olması gerekirdi. Daha kimyasal bir şeyler dışarıdan yaşayıp da buna evrilse daha mantıklı olurdu. Evet daha mantıklı olurdu ama baktığında Ama böyle daha ilgi çekici bence. evet böyle daha ilgi çekici abi. Ve filmi daha böyle bir sanatsal, felsefi Hı bir hı. şeye oturtuyor. Evet. Yapıya oturtuyor kesinlikle yani. Ama şöyle bir olay var mesela. O maymun, ben dikkat ettim biraz bana şey gibi geldi. Maymun çok sakin durmuyor mu abi öbürlerine kıyasla? Nasıl o yani? video o da izletilen reisin maymun. Ha, işte daha reisin süreçte mutasyon de muhtemelen muhabbetine yani. gelir. Bence Öyle süreçte mi hala. O diyorsun? yüzden sakin. Aynen. Abi ondan sonra Evet. Cillian Murphy ile o açılan, o yaşadığı şaşkınlık, o işte Londra sokakları falan çok güzel Evet. müzik bence. falan da çok iyi Benim de çok orada. Müthiş hoşuma gitti abi. orada. Orada müzik çok iyi. Ya zaten Oradaki tek Instagram handikap şey hesapları- abi. Sokakta hiç insan olmaması. Evet abi o çok şey. Evet ya. Boşaltmışlar ya Biraz da orayı. terk Oha edilmiş ya. göstermek istiyorlar. Ama şey de anlatıyorlar orada boşaltıldı diye. Şehri boşalttık diye. Hani gazetede çıkıyor ya kocaman. Abi tamam da nereye boşalttılar? Boş ver. Nereye boşalttılar işte? Boşalttılar işte öyle genel. Bilmiyoruz ha. Çünkü İngiltere içinde yine yani. Filmde genel olarak zaten şey azlığı var. Nüfus azlığı var yani. 28 hafta sonra filminde geri gelen insanlar Amerika'dan gelmiyor muydu? Yok. İşte tamam, o- oradaki çocuk şeyden konuşuyorlar. Pardon lafını kestim. Ha, onlar İspanya'dan yurt dışında geliyorlar. tatil- Aynen Ha, İspanya'dan aynen, geliyorlar. İspanya'ya geliyorlar. göndermişler. Ama bunu girişte sanki o işte elektrik görevlisi olan adam söylüyor İspanya'ya götürdüklerini. Ya gene şey mevzusuyla aynı yani. İkinci film gerçekten devam filmi. İzlerken ilk filmin bıraktığı noktadan her şey alıyor. Fazıl'ın şeyine katılıyorum. İkinci filmde farklı yapalım abi diye böyle çok garip çekimler var yani. Ya yemin Acayip. ederim benim bu kadar antipatik yaklaşmamın tek sebebi harbiden hala o mide bulantımı hatırlıyor olmam. Hani o baştaki çekim Allah ya marjinallik de olmasın yani tamam 3. filmdeki marjinallik midemi bulandırmadı mesela Dehre dışında. Onun dışında ama kamera açısı öyle değil yemin ederim midem bulandı ya. İkinci film çok garip bir film. Ben Bence ilk belli bir filmi noktada bitirelim şey abi. dedim. 2 tane kilit şey var. Onu konuşalım en azından bence. Mesela Frank'in dönüşme sahnesi abi. Mesela bunlar çok sığ Çok iyi sahneler sahne mi bence. sizce? Hani Ben felsefi Frank'in altyapı dönüşme olarak. sahnesini beğendim. Ben de beğendim. Ya orada ne oluyor? Çünkü En basit orada- tabiriyle. Sinirleniyor abi. Abi, Onun aynen şeyini yaşıyor. sinirleniyor. Bu Aynen. kadar. Ama o sahne çok güzel. Orada çok güzel oynuyor adam bak. O kızını ittiriyor falan. Bence de. O Evet abi, gerçekten çok iyi. çok, Orası çok iyiydi iyi. abi. Zaten film oradan sonra böyle bir Evet düşüşe abi geçiyor. kesinlikle. O asker şeyinden Hı hı. sonra bayağı gidiyor abi. Aga bir de askerleri oynayan adamlar hiç oyunculuklarını beğenmedim. Yani Yok, bayağı sıfır kötü ya. oyun. Evet. Eksi ya. Hani Çok göze harbi batıyor bütçenin, resmen bütçenin çok az olduğu çok belli yani. Acayip kötü oynuyor adamlar yani. İkinci filmde en azından herkes iyi oynuyor. Hani Renner var, o var, Bir bu var. bilgi Oyuncular okumuştum. Doyle kaliteli. var. O oradaki kastı Türkiye'de bedelli askerlik yapanlardan şey yapmışlar. Toplamışlar gibisinden. Gerçekten öyle bu arada ya. Şöyle dörtlü koysalardı daha iyi oynardık orada. Ciddi söylüyorum. Fazla bir Aslında RP 28 atardı günden zaten. biterdi onları. Ha bir de şey John Wick moduna geçmesi abi bir anda. Abi o çok Jimmy. kötü ya. Çok saçma. Şimdi bak onun da felsefi altyapısı belli abi. Ne abi orada işte virüs olmadan Kız da arkadaşını kurtarmak. delirebiliyor. Aynen. Hatta en son zombi Evet. sanıp vuracak ya Aynen. şeyle Aynen. bıçakla. Orası güzel. O güzel ama işte orada da bir sunumda bir problem var yani. Gerçekçi değil. Yani 4 tane askeri öyle aklayamazsın yani. Kanka orada şey problem var. Film Jimmy böyle yetenekli, dövüşebilir diye göstermiyor sana. Tamam mı? Evet. Mesela John Wick'te nasıl? Tamam Abi işte John Wick sinirinden ötürü o hale geliyor kısaca. 38 yıldır dövüşen bir adam olarak gösteriyorlar ya sana. İzlerken şey diyebiliyorsun. Ulan bu adam bunları döver. 50 yıldır dövüşüyor bu herif. Abi Jim dediğin bisiklet kuryesi, düzgün aile çocuğu. Hani normal Ki bir film herhangi içinde bir bile insan. çok korkak. Film içinde bile Evet. çok korkak görüyoruz. Hah ya. Frank'i öldürüyor diyorlar, öldüremiyor mesela o sahnede. Evet bir gelişim olsaydı ve o sahneleri görseydik 10 numara olurdu. O zaman çok O yüksek zaman güzel verirdi. olurdu. İlk Bir bir anda- olması kaç. Soyuluyor böyle. Fizik zaten makinist fizik. Christian Bale makinist fizik. Ona koyuyor, onu kapıya sıkıştırıyor, onun üstüne sürüyor falan. Askerler de böyle geliyor falan Aynen. bizi kessin. Abi bunları siz nerede yaptınız askerliği? Anasını satayım.
Karaman'ın Düz Vadisi'nde mi yaptınız? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Oraları izlerken ben şey oldum artık. Ananın gözü kanka falan diye izledim oraları yani. Oralar baya kötüydü bence. Şey olabilirdi hani. Hani bari kadınlarla bir ilişki aşamasına gelseler de o anda hazırlıksız yakalasa falan çok daha anlaşılabilirdi. Evet. Onun O altyapısını okeyim, yapamıyor bence de. Da Evet. oralar çok uzun abi. O kadar uzun süremez oralar. Evet. Yok diyor işte dur bir konuşacağım. İşte yok bilmem ne falan. Evet. Ya tamam hani bir tansiyon giydireyim. oluşturmak istemiş de çok uzun sürüyor Olmuyor abi. ki tansiyon. Lan ne giydireyim? Öyle bir şey olabilir mi abi yani? Size elbise giydireceğiz. Böyle bir şey olabilir mi abi? Fikir olarak gene hani insanların basitliği falan fikir değil ama agıcım yani evrenin anası sikilmiş. Sizde hayvan gibi imkan var. Bak oraya bir tane doktor koysam belki adam kürü bulacak. Öyle bir imkan var. Mutfak var, sıcak su var, teçhizat var, karantina var, kocaman bina var. Buraya en az 150 kişi sığar falan. Hani hayvan gibi imkanınız var. Ben şey eklemek istiyorum. İlk filmle ilgili şeyimi bitirdim. İkinci filmle ilgili bir şey ekleyip benim bütün diyeceklerim bitecek. İkinci filmde abi genel olarak ben konsept bilmem ne beğendim ama dediğim gibi lame'likler vardı. Tek beğenmediğim ikinci filmde abi In the Heartbeat diye bir şarkı var. İlk filmde de kullanılıyor. Hatta Cillian Murphy'nin öfke nöbeti geçirdiği sahnede çalıyor o şarkı. Abi ikinci filmde en az 5 yerde çalıyor. Yani bokunu çıkarmışlar. Orada bir helikopter kalıyor. No 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 no. Biri geçiyor. No no no. O kadar bir yerden sonra irrite oldum ki şarkıya. Şey dedim. Kanka 2 tane daha şarkı ekleyivereydiniz filme. Yani bu kadar şey kullanmayın aynı Ya şarkı. o kesinlikle bence şundan kaynaklı bu arada. Hani ilk film hiç beklemedikleri kendi içlerinde bir tür yarattı ya hani filmsel açıdan hani. Ya adamlar sıfırdan bir şey inşa etti, bir sektör inşa etti ve hani bunun başarılı olduğunu gördüler. Biz şu an hani yorumlarımız harbiden bundan 20 sene, 23 sene önce çekilen bir film hakkında. O zaman bunun Evet. pek de eşi benzeri yoktu. Ve bunu nasıl devam ettirebilirsin? Çünkü sektörde bunun pek de fazla bir örneği yok. Bunu nasıl devam ettirebiliriz? İlk filmde yaptıklarımızı bir noktada tekrar etmemiz lazım. Kafasında gitmeleri lazım belki de. Ben ilk filme kendi puanlarımı vereyim. Sizin de görüşlerinizi alıp puanlarınızı alırım. İlk filme 7 veriyorum. Yani böyle 7,5'a da yakındım ilk filme ama 7 veriyorum. İkinci filme de 6,5'tan 7 verdim IMDb'sine. Bir tık daha hani 7'ye daha yakınım diye. Ama 6,5'tur ikinci filme de puan. Abi ben de ilk filme 7 veriyorum. Ben de ilk bir 7,5 versem falan diye düşündüm. Ama 7'ye daha yakınım galiba. İkinci filmde 6,5 abi kesinlikle. Ama 6,5'tan 7 değil. Yani iyi bir 6,5. Ben ilk filmi hani neredeyse 9 verecektim belli bir zamana kadar izlerken ama işte o son sahneler bayağı düşüyor. Yani oradan 7,5 veriyorum ilk filme. İkinci filmde benim için 6,5 veriyorsun. İlk filme, üçüncü filme verdiğim puanla aynı. 7 veriyorum ben de sizin gibi. Ama ikinci filme sağ olsun o mide bulantısı hala var. İkinci filmi düşündüğümde direkt benim bünyeme o yükleniyor. Ondan kaynaklı ben 6, 5,5'tan 6 veriyorum. Abi ağzınıza sağlık. Bence Abi ben inanılmaz dur bir şey video. daha sormak Pardon istiyorum. aga, Eklemek ben istiyorum. kapatıyorum. Dur. Abi ikinci filmde bu şey mevzusuna ne diyorsunuz? Ben hatta şöyle diyeyim. 3 film arasında en çok etkilendiğim vahşilik açısından ve duygusal olarak da adam karısından şey kapıyor ya. Evet. Abi o sahne Evet. çok iyi O bence. sahne gerçekten çok iyiydi bence. Ben orada öldüreceğini hiç düşünmedim. Gözünü çıkarması Evet. çok iyiydi orada. Ve orada Ya şey öfke güzel. bir İlk üstüne filmde de Orada hissediyorsun kendisini orada. sinirli ya aslında. Oradaki adam da çok iyi oynamış bu arada. O dönüşüm sahnesi bayağı iyiydi. Evet. Mesela o konuda ne diyorsunuz? Ya orada şey çok bariz ve belli. Hani orada yaptığı hareket o kadını katletmesi enfekte olmasından kaynaklı bir şey değil. Öfkesinden ve kininden kaynaklı. Çünkü normalde beslenme noktasında saldırırken bu şeyler hani gözlerini çıkartmaya şey yapıyor. Yöneliyor. Hani Evet. normal Hı hı. bu enfekte olan şeyinden çok farklı hareket ediyor davranışsal olarak. O yüzden ben de bayağı beğendim onu. Hani kesinlikle farklı. Ama işte bu da filmin ilk yarısında olan bir tema abi. Filmin ilk Kesinlikle, yarısından sonra aynen yine öyle. gidiyor abi. Yine Evet. ne yazık ki öyle işte. Benim o Ama sahnede beyler pardon reisim bir şey ekleyeyim. Genel olarak size hani soru olarak şey yapayım da. Abi son zamanlarda izlediğim bütün filmlerin hepsinde ilk aktı çok beğensem de ikinci akta deli bir kopma oluyor yani. Abi bu nasıl bir Long Legs'te de tesadüf? aynısı oldu. Mesela korku filmlerinde Weapons'ta de da bu aynısı oluyor. Hep oldu. diyoruz bunu. Bring Her bence Back'te de fikirler aynısı güzel, oluyor. orijinal. O yüzden yani güzel bir giriş oluyor. Ama devamını tamamlamaya çalışırken biraz ya aceleye geliyor. Üstünkörü yazılıyor senaryonun sonu. Bence bundan kaynaklı oluyor. Ya Bence da bütçenin dünya büyük kısmını dediği ilk gibi harcıyorlar. İlk yarıya. Bence dediği gibi hani dünya kurma konusunda iyiler. Senaryoya giriş bakımından bir şeyleri iyi yapıyorlar. Kafalarında büyük ihtimalle oturttukları bir plana geçiş yapıyorlar. Bundan kaynak. Girerken bir problem çekmiyoruz ama bu işin içinden şu şekilde çıkarız noktasında senaryo yazımında hataları görüyoruz. Bence artık bundan sonra da bir filmin başarılı olup olmadığını, sinema dünyasının evreleri olduğunu düşünürsek
bundan sonraki evrede hani biraz daha başarılı filmi buna göre ayırt edebileceğimizi söyleyebilirim. Teknoloji bundan sonra çok gelişti ve birçok filme yüksek bütçe, hani çekilen birçok filme yüksek bütçe harcanıyor. Sinemanın bundan sonraki evresinde de kesinlikle senaryosal olarak devam ettiğini, hani bir başarılı bir filmin nasıl bittiğini, nasıl devam ettiğini, o heyecanı, belki de izleme motivasyonunu ne kadar izleyicide aktif tutabildiğine göre şey yapacağız. Bence göreceğiz. Ben bundan bir önceki evre belki grafik şeylidir, hani görüntü kalitesidir. Belki işte o dünya fikir kurmadaki özgünlüktür ama bundan sonra ben kesinlikle izleyiciyi daha ne kadar hani odaklı tutabilirim. Çünkü odak noktamız da inanılmaz düştüğü için son zamanlarda kesinlikle bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Alalım senden. Alp'in bahsettiği o adamın karısını öptüğü sahneden bahsedecektim. O sahnede oyunculuklar çok iyi. Adamın hani gözünü bastırarak öldürmesi, hatta ilk filmdeki Cillian Murphy'nin de öyle bir öldürme sahnesi var. Orada da güzel bir gönderme var orada. Kadından bir tepki almadan direkt öpmesi benim hoşuma gitmedi. Yani kadını yıllar Aynen. sonra görüyorsun, bir dur ya. Bu kadar bence basitleştirilmiş oradaki Bir de abi virüsü kadın ulaştırmak. hiç korumasız, anladın mı? Kimse durmuyor Yani başında. rahatsız edici bir şekilde öpüyor orada adam. Bu da senaryo Yani Abi o yapıyordu. Abi Evet. o mesela 3. filmde de vardı. Mesela Samson adamın kafayı omurilikten söküyor. Demir şeyi sökemiyor falan yani. Ananın gözü kanka. 2 tane boru var orada. O kafayı söküyorsan sen, kemiğin sertliği Evet. bilmem nesi, onu sökmeyi yapabiliyorsan o demiri böyle çat diye çıkarması lazım mesela o doktor sahnesinde. Anladın mı yani? Hani doktor mesela orada çat diye demiri çıkarsa ben derdim ah derdim be, oh bir tutarlılık gördüm falan derdim. Bu 3 filmde de var bu arada genel olarak ufak ufak böyle derinine kadar girsek bir sürü böyle ufak ufak Çok şey var, buluruz Çok var yani. aynen. Kesinlikle çok var abi. Bu kadar. Beyler ağzınıza sağlık. Var mı eklemek istediğiniz bir Senin de. şey? Arkadaşlar 1 saat boyunca bütün şeyleri konuştuk. Dünyanın böyle virüs hazır olmadığını hepimiz farkındayız. İyi günler diliyorum size. Tekrardan bütün arkadaşlarıma Sinirlenmeyin. teşekkür ediyorum. Sinirlenmeyin. Sakin. Antibiyotikle kalın. Yeni içerikler yolda. Film önerileri, ciddi konular, film biyotik, fıtık hepsi devam ediyor. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.